Squid Game 3. sezon tanıdık bir bölgede başlıyor. Yeni bölümler, Gi-hun'un ön adamı öldürme ve oyunları durdurma görevinde başarısız olduğu Squid Game 2. sezonun bitiminden hemen sonra başlıyor. Bununla birlikte, katılımı sona ermekten çok uzaktır, yatakhaneye geri getirilerek, oyunların geri kalanında yarışmacı olmaya devam eder. Ancak, isyanıyla oyunlara son vermeyi başaramadıktan sonra, zihniyeti bir zamanlar olduğu yerden değişmiştir. Bu değişim, 3. sezonun nasıl ilerleyeceğinin belirleyici bir özelliği. Dizinin öncülünde vaat ettiği gibi, oyunlar devam ettikçe dizi daha yüksek riskler sunuyor ve beraberinde birçok korkunç senaryo ve karanlık an getiriyor. Ancak diğer önemli hikayeleriyle de ivmeyi koruyor. Honho, Kaptan Park'ın kardeşiyle birlikte çalıştığından habersiz adayı aramaya devam ediyor. Ayrıca 2. sezon finalinin ardından Nojeol için daha tanımlanmış bir görev var. Tüm bu hikayeler Squid Game 3. sezonda bir araya geliyor ve tüm dizinin en karanlık gelişmelerinden bazılarını barındırıyor. Squid Game 3. sezon aksiyona geri dönüyor ve hiç durmadan devam ediyor. Squid Game 3. sezon, 1. bölümün yüksek tansiyonlu açılış sahnesinden itibaren, 6 bölümlük serüveninin gelecek oyunların hızını kesmeyeceğini ortaya koyuyor. Dizinin, Gi-hun'un başarısız isyanının ardından yaşananları ustalıkla ele alması ve dizinin unutulmaz ana karakterlerinin kayıplarıyla nasıl başa çıktıklarını keşfetmesi uzun sürmüyor. Grubun kaybettiği her şeyden sonra senaryonun umutsuzluğunu vurgulayan kasvetli, iç karartıcı bir ton var. 3. sezon devam ettikçe, bu ton gelişiyor, ancak alt tonları asla tam olarak kaybolmayan bir ilk izlenim. Bu durum, Squid Game'in oyuncu kadrosunun 2. sezondaki karakter tasvirlerinden sıçrayarak mükemmel performanslar sergilemesiyle birleşiyor. Lee Won-go, kişisel kaybının ardından karakteri çok farklı bir yöne evrilen Gi-hun rolünde etkileyici bir performans sergiliyor. Öndeki adamın eylemlerinin onun zihniyetini nasıl etkilediğini vurgulayan kahramanın benzersiz bir yönünü ustalıkla sergiliyor. Madalyonun diğer yüzünde ise Lee Byung-go'nun var, 3. sezonda canlandırdığı ön adam karakterine yeni katmanlar ekliyor ve 2. sezon hikayesinin ötesine geçen şaşırtıcı bir derinlik sunuyor. Oyuncuları fiziksel olarak zorlayan ve bu süreçte oyunun riskini artırmaya devam eden üzücü bir ip atlama oyununu da içeriyor. Elbette Gi-hun'un yarışmacı arkadaşları da çeşitli şekillerde hikayelerine devam ediyorlar. Herkes çarpıcı performanslar sergilerken, Kang Ae-she Min Jeong-yası ve Park Sung-go'nun Huyun-woo'su, özellikle oyunlar yeniden başladığında dikkat çeken sahne hırsızları. Ancak tüm yarışmacılar arasında en çok parlayan Jo Yuri'nin Junche'si. 3. sezon, 2. sezonda yaşadığı gelişim eksikliğini gideriyor ve Jo, oyundaki mücadelesi zorlaştıkça güçlü bir performans sergiliyor. Sezonun başlarında yaptığı unutulmaz bir şeyin ilerideki hikayesinin merkezinde yer aldığı bir sekansı da içeriyor. Oyunlara gelince, ön adamın bir sonraki hazırlıkları Gi-hun ve diğer yarışmacıların ne kadar büyük bir tehlike içinde olduklarını hemen haber veriyor. Yeni mücadeleleri daha öncekilerden çok daha tehlikeli. Oyuncuları fiziksel olarak zorlayan ve bu süreçte oyunun riskini artırmaya devam eden üzücü bir ip atlama oyununu da içeriyor. En basit anları bile yoğun hissettiren bir yaklaşımla Squid Game 3. sezon, karakterlerini ve oyunlarını, dizinin şimdiye kadar sunduğu en yoğun anlardan bazılarını ustalıkla sunmak için kullanıyor. Squid Game 3. sezon Gi-hun ve The Frontman'in savaşına devam ediyor, ancak küçük bir uyarıyla. Squid Game'deki oyunlar ve oyuncuların yanı sıra 3. sezon, Gi-hun ve ön adamın savaşı aracılığıyla entrikalarını da sunuyor. Adada olanlar ve Junho'nun denizdeki arayışı şeklinde ortaya çıkıyor. Kaptan Park'ın gerçek niyetinin 2. sezonda izleyiciye açıklanmasıyla, dedektifle arasındaki her sahne daha da yoğun bir katmana sahip. Junho'nun adayı bulmasını istemediği açık ve bu da suda kendi aralarında bir oyun oynamalarına neden oluyor. Karakter odaklı bu bölüm, büyük çatışmayı her iki taraf için de daha kişisel risklerle katmanlandırıyor. Gi-hun ve ön adamın doğrudan yüzleşmelerine gelince, antagonist artık oyunlarda olmadığı için ikili arasında bir kopukluk var. Dünyaya farklı bakış açılarından kaynaklanan bol miktarda gerilim hala mevcut olsa da, kişisel müdahale eksikliği ilk başta arzulanan bir şey bırakıyor. Neyse ki, önceki sezonlarda görülmeyen yeni unsurların dahil edilmesiyle, bu sorun aşıldı ve ideolojik savaşlarının devam edebileceği bir araç sunuldu. Aslında, Squid Game 3. sezon hikayesinin tek sorunu bölümlerin nasıl bölündüğünün bir sonucu. 3. sezon, 2. sezonun sonundaki aksiyonu nezaketle devam ettirirken, gerçek bir nefes alma alanının olmaması, premierinin daha çok 2. sezon 8. bölüm gibi hissettirmesine neden oluyor. Bölümler arasındaki 6 aylık ara ve yeniden kurulma eksikliği göz önüne alındığında, dizi başladığında hafif bir duygusal kopukluk meydana geliyor.
Bu durum bölümler ilerledikçe düzeltilse de, bu yaklaşım nedeniyle erken saatlerde yaşanan bazı olaylar o kadar da etkili olmuyor. Squid Game 3. sezon Netflix'in popüler gerilim dizisi için uygun bir final bölümü grubu sunuyor. Neyse ki dizi, bu sezon karanlık dönemeçlerinin ne kadar ilgi çekici olduğundan yararlanarak, bekleyişi sert dönüşlerle dengelemeyi başarıyor. 3. sezonda izlemesi zor pek çok şey var ama dizi duygusal açıdan en çalkantılı olayları bile daha geniş hikayesiyle gerekçelendirmeyi başarıyor. Dizinin yaptığı her şey, zorlukların üzerine inşa edilen amaçlı, haklı bir eylem gibi hissettiriyor. O her karakterin hikayesini ele alınış biçimleriyle güçlü kılarken, Gi-hun ve ön adamı her şeyin merkezinde tutmaya devam ediyor. Yüksek oktanlı oyunlar ve 2. sezonun kaldığı yerden devam eden ilgi çekici hikayesiyle Squid Game 3. sezon, popüler Netflix gerilimine güçlü bir veda niteliğinde. Sezon, ana temalarına ve karakterlerine odaklanmayı sürdürüyor ve uğursuz olduğu kadar ilgi çekici bir final sunuyor. Dizi, final bölümlerinin zorluğuna karşı gözü kara yaklaşımı sayesinde, etkisi kapanış dakikalarından çok sonra bile yankılanacak etkili final bölümleri yaratıyor. Squid Game 3. sezonun tüm bölümleri şimdi Netflix'te yayında.